Herkese selamlar. Şimdilerde biliyorsunuz İsrail her zamanki azgınlığıyla yine Gazze'ye saldırıyor. Çünkü Kudüs'ü tam anlamıyla ele geçirmek için Gazze'nin yok olması ve İsrail toprağı olması gerekiyor. Yıllarca Filistinlileri evlerinden zorla kovmadıklarını da bombalayarak Gazze'de yeni yerleşim yerleri kurdular ve Kudüs'ü İsrail'in başkenti ilan ettiler. Yetmedi, Mescid-i Aksa'nın altını oymaya başladılar. Neden? Sorunca arkeolojik araştırmalar, çalışmalar dediler. Ve bizler de yedik bunu. Ama amaç Mescid-i Aksa'yı yıkmaktı. Neden yıkmaktı? Çünkü onların yeniden Süleyman Tapınağı'nı kurması gerekiyordu. Süleyman Tapınağı kurulmadan Mesih gelmeyecek diyorlardı. Ve Mesih gelsin diye ortamı hazırlıyorlardı. Yahudilerin hepsi Mesih gelsin diye bekliyor ve onun için savaşıyor. Öldürüyorlar ve bu uğurda her türlü zulmü yapmaktan kendilerini haklı görüyorlar ve geri durmuyorlar. Onlara kızacağımıza bence biz dönüp kendimize bakalım. Onlar Mesih gelsin diye her türlü zorbalığı mübah görüp Siyonizm hareketini canlı tutuyor. İşgale devam ediyor ve Siyonizm uğruna, Mesih uğruna hiçbir şeyden çekinmiyorlar. Kısaca adamlar inandıkları dava uğruna her şeylerini ortaya koyuyor. Peki ya biz? Mehdi inancı olan milletler? Mesih inancı olanlar zalimliğine devam ederken Mehdi inancı olanlar yan gelip yatıyor maalesef. Adeta büyülenmiş gibiyiz. Gözleri açık, zihinleri kapalı köleler haline geldik. Elbette ki biz de öldürelim demiyorum. Ancak öldürene dur diyelim diyorum. Küresel çetenin dayattığı her şeyi sanki emir gibi tıpış tıpış yapar hale geldik. İslam adına kürsülerde konuşanlar da Müslümanın ciğerinde yanan ateşe odun taşıyor. Allah Resulü zamanında böyle bir salgın olsaydı namazları yasaklar, camileri kapatır mıydı? Bugün aşı olmak istemediğimi rahatça ifade ediyorum diye hakaretlere maruz kalıyorum. Ve hatırlayın, birileri çıkıp sizin için de, yani bu videoyu izleyen kardeşim senin için de köpek gibi aşı olacaksın demişti televizyon ekranından. Kölelerin en kötüsü kendi özgürlüğü için savaşmak yerine özgürlüğü için savaşanları yok etmeye çalışanlardır. Astım hastalarına, enfeksiyonel sorunu olanlara ve en önemlisi çocuklarımıza içinde 93 çeşit bakteri, 17 çeşit mantar türü olan maskeleri nasıl zorunlu hale getiriyoruz? Aklım almıyor benim. Ne içerdiğini bilmediğimiz aşıları dayatıyorlar. Kimsenin de sesi çıkmıyor. Bir düşünün lütfen. Sakin kafayla düşünün. Aşı firmaları niye aşılama sonrası hukuki olarak dokunulmazlık istiyor sizce? Ürettiği aşıya güveniyorsa niye dokunulmazlık istiyor? Aşıdan ölenler olursa aileleri tazminat davası açmasın diye olabilir mi? Hak talep etmesin kimse diye olabilir mi? Bu aşılar çok faydalıysa ve çok gerekliyse niye aşı öncesi onam formu imzalatılıyor, hiç düşündünüz mü? Onlar aslında ne istediklerini bize çoktan söylemişlerdi. Bakın. Umarım hükümetimiz de bunun farkındadır ve şu an köprü geçiyordur ve köprüyü geçene kadar ayıya dayı diyordur. Yahudilere ya da diğer bir deyişle Musevilere inen Tevrat, Deccal'in mührü olmadan hiçbir şeyi satamayacak, alamayacak, seyahat edemeyeceksiniz diyordu. O masonik küresel elitler de bunu söylüyordu. O Illuminati dediklerimiz de bunu söylüyordu. Illuminati kitabımızda anlatmıştık bunu detaylıca. Ve bugün onların kurduğu düzende hepimize zorla dijital kod verildi. Ve o kod olmadan hiçbir şey yapamıyorsunuz. Tıpkı Tevrat'ta Deccal'in faaliyetinde olduğu gibi. Yakın gelecekte ise aşı olmadan hiçbir şey yapamayacaksınız. Biz bunları söylüyoruz diye yine birileri komple teorisi diyecek ama o komple teorisi diyenlerin hepsi yanılacak. Aşı olmadan burnunuzu evinizden dahi çıkarmanıza izin vermeyecekler. Ben size bir şey söyleyeyim mi? Bu söylediğimi lütfen unutmayın. Hep bir ağızdan tüm dünya ülkelerinde, tüm dünya devletlerinde aşı olun diye büyük bir baskı var. Aşı virüs için üretilmedi. Virüs aşı için üretildi. Bunu anladığınız gün büyük kavgayı anlamış olacaksınız, görmüş olacaksınız. Hak ile batılın kavgasını anlayacaksınız. Sözüm beni izleyen sana değil sevgili kardeşim. Çünkü ben ve benim gibi çalışmalar yapan arkadaşları takip edenler farkındalığın farkına varmış kimseler. Ancak bugün Filistin'e dönüp baktığımızda gözü dönmüş Yahudilerin Siyonizm uğruna neler yaptığına bakarken perde arkasında düşünmek zorundayız. Çünkü onlar Mesih bekliyor ve bu uğurda her şeyi yapıyorlar. Müslümanlar ise Mehdi bekliyor ama hiçbir şey yapmayıp yan gelip yatıyorlar. Kimse kusura bakmasın. Allah yan gelip yatanın değil, mücadele edenin yanında olur.
ona fırsat verir. Ve Allah ayetinde şöyle diyordu bunun için. وَاَنْ لَيْسَ لِلْاِنْسَانِ اِلَّا مَا سَعَى. Allah Nisa suresi 39. ayetinde diyor ki insana kendi çabasından başkası yoktur. Yani diyor ki mealen sen yattığın yerde Mehdi beklersen, çözüm beklersen, çare beklersen avucunu yalarsın.